İsrail son bir yılda en tepedeki bu 9 isme suikast düzenledi. Ancak suikast stratejisi yüzünden büyük çıkmazda. Bu tabloda yer alan 9 isim direnişin en güçlü isimlerinden. İsrail saldırılarının hedefi oldular. Ancak işgalci gücün hesap etmediği bir şey vardı. Gazze'de, Şam'da, Beyrut'ta. Hamas'ın ve Hizbullah'ın komuta kademesindeki bu liderler 10 yıllarca Mossad'ın ve Shin Bet'in operasyonlarından, başarısız suikast girişimlerinden kurtulan isimlerdi. 26 yıl yakalanamayan Muhammed Deif. Direniş gücünü ayakta tutan isim Yahya Sinvar. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah gibi. Bir yerde savaşı eğer kazanmak istiyorsanız İngilizce bir tabir var, boots on the ground diye. Yani postalların yere değmesi gerekir. Postallar yere değmedikçe zafer elde edemezsiniz. Suikastler onları daha da efsaneleştirdi. Kısa vadeli taktiksel başarılarla yetinen İsrail bunu hesap edememişti. Geçmişteki tecrübelerinden de ders çıkaramadı. Örneğin Hizbullah lideri Abbas Musevi'nin öldürülmesi yerine daha etkili bir lider olan Hasan Nasrallah'ın geçmesine yol açtı. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Ancak İsrail'in işgal ve suikast politikası değişmiyor. Değişen tek şey taktikleri. İşgalci güç kara harekatındansa daha az zahmetli ve maliyetli iki yol tercih ediyor. Biri hava saldırıları, diğeri ise lider suikastleri. Tüm saldırılara rağmen İran'dansa beklenen karşılık gelmedi. İsrail saldırganlığını daha da arttırdı. Ne oldu? Telsiz cihazlarını patlattı. Ne oldu? Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenledi. Ne oldu? Lübnan'da Hamas liderlerinden Salih Aruri'yi hedef aldı. Hedefinde doğrudan Hamas'ın ve Hizbullah'ın lider kadroları vardı. İstihbarat bağlantılı suikast makinesini çok iyi bir şekilde çalıştırıyorlar ve beyinleri tabiri caizse saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Peki direnişin sembol isimleri kimler? Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Bu hafta olduğu gibi profilin yeni bölümlerinde de anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimizde 3 başlık var. İlki İran, ikincisi İran'ı doğrudan üst makam olarak kabul eden devlet dışı aktör Hizbullah ve üçüncüsü ise Hamas İslami Direniş Hareketi. İsrail ilk olarak İran'ın en etkili isimlerinden birini öldürdü. Seyit Rıza Musevi, Şam'da hedef alındı. Peki Musevi kimdi ve Suriye'de ne yapıyordu? Kudüs gücünün Suriye'deki operasyonlarından sorumluydu ve özellikle İran'dan Hizbullah'a gelişmiş askeri teçhizat ve fon transferiyle ilgileniyordu. 1963 İran doğumlu komutan 80'lerde başlayan askeri kariyeri boyunca İran-Irak Savaşı'ndan Suriye İç Savaşı'na kadar birçok cephede görev yaptı. İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Musevi'nin büyükelçilikte görevli bir diplomat olduğunu da ifade ediyor. Suikaste uğramadan önce elçilikten ayrıldığını ve Zeynebiye mahallesindeki evine gittiğini söylüyor. Ev birkaç saatin ardından İsrail tarafından 3 füzeyle vuruluyor. İran Devrim Muhafızları üst düzey yetkilisi Musevi, İranlı General Kasım Süleymani'nin de silah arkadaşıydı. Biliyorsunuz Süleymani 2020'de Amerika'nın Irak'taki saldırısında hedef alınmıştı. Bu İran için stratejik bir kayıptı. İran ve İsrail arasında uzun süredir devam eden gölge savaşında belki de en dikkat çekici olay. Çünkü o direniş ekseninin en güçlü sütunuydu ve öldürülmesi İran'ın Suriye ve Yemen'deki tüm faaliyetlerini caydırma amacı taşıyordu. İran'ın bölgedeki operasyonlarında kilit ismi Musevi'nin suikasti de en az Süleymani kadar büyük bir kayıptı. Musevi, İsrail'in 25 Aralık 2023'te Şam'da düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetti. Sadece Şam'da değil elbet. İsrail'in başka ülkelerin topraklarında eylem gerçekleştirme konusunda tereddüt etmediğini gösteren bir diğer suikast ise Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih Aruri suikasti oldu. Musevi'den bir hafta sonra bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Aruri ve beraberindeki 6 yetkili isim İsrail'in İHA saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının konumu önemli. Zira Hizbullah'ın kalesi olarak kabul edilen Dahiye'de gerçekleştirildi. Aruri 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının kurulmasında etkili oldu. 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldı. Ardından sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı. Aruri neden önemliydi? Çünkü İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin merkezindeydi. 1 Ekim 2011'deki esir takısını hatırlayalım.
İsrail askeri Gilad Shalit karşılığında 1027 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Hatta serbest bırakılan isimler arasında öyle bir isim vardı ki takasın başarısını siz düşünün. Yahya Sinvar. Aruri, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. 2006'dan sonra Beyrut'ta bu bir ilkti. İsrail bununla da kalmadı. Hatırlayalım, hemen bir gün sonra işgalci ordu Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında Kirman'da bir terör saldırısı planladı. 2 ayrı bombalı saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi ise yaralandı. Süleymani'nin doğduğu vilayette ve tam da ölüm yıl dönümünde böylesine bir saldırı İran devriminin ilk zamanlarına mahsus görülürdü. Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yetkilisinin, Şam'daysa Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldürülmesi, İsrail'in İran'ı savaşa çekme ve böylece Amerika ile İran'ı karşı karşıya getirme planı olarak yorumlandı. Bundan sonra suikastler ard arda geldi. Hamas'ın kayıplarından en çok ses getirenlerinden biri şüphesiz Muhammed Deif'ti. Deif, 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun mimarlarındandı. Düşünün, İsrail'in son 26 yıldır en çok aradığı ama bir türlü bulamadığı bir isim. Hamas'ın o karmaşık tünel ağlarını ve patlayıcı düzeneklerini de o geliştirmişti. Asıl adı Muhammed Masri. 12 Ağustos 1965'te Gazze'nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampında doğdu. Gazze'deki İslam Üniversitesi'nin Fen Bilimleri bölümünden mezun oldu. Burada Müslüman kardeşlerle tanıştı. 1987'de başlayan 1. İntifada sırasında Hamas'a katıldıktan sonra Muhammed Deif adıyla tanınmaya başladı. Deif Arapçada misafir demek. İsrail tarafından yakalanmamak için aynı yerde bir geceden fazla kalmamasına atıfta bulunmak için ona bu isim verildi. 1989 yılında tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra Temmuz 2002'de Kassam Tugaylarının lideri oldu. 7 kez suikaste uğradı. Ancak İsrail istihbarat servislerinden kurtulabilme yeteneğinden dolayı ona 9 canlı adam deniliyordu. Bu Deif'i Filistinliler arasında bir halk kahramanı haline getirdi. Amerika'nın da aranan teröristler listesindeydi. Deif'in hayatta kalmasının püf noktası ise gizliliğini koruyabilmesi oldu. Düşünün, en çok dolaşımda olan fotoğrafı bile 20 yıldan daha eski. İsrail yıllarca onu yakalayamadı. Sadece kendisi değil, ailesi de İsrail tehdidi altındaydı. 2014'te eşi ve 2 çocuğu İsrail tarafından şehit edildi. Deif 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda hedef alınmıştı. Ancak bununla ilgili Hamas kaynaklarından net bir açıklama yapılmadı. İran ve Hizbullah bu kanlı eylemlere hangi cevabı verecek diye bakarken İsrail bu kez çifte suikast düzenledi. 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece. Biri Beyrut'un güney banliyölerinde üst düzey bir Hizbullah yetkilisi olan Fuat Şükür, diğeri Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye. İsrail bir hayaleti nasıl öldürdü? Wall Street Journal'ın Fuat Şükür hakkında attığı başlık buydu. İsrail basınına göre o Hizbullah'ın 2 numaralı ismiydi. Nasrallah'ın askeri işlerinden sorumluydu. Hizbullah'ın askeri kanadının kurucularından olan bir grup deneyimli Hizbullah yetkilisi arasında yer alıyordu. Fuat Şükür, Lübnan'ın Baalbek ilçesindeki El Nebi Şehit köyünde doğdu. Hizbullah'ın kurucularından Abbas Musevi'nin de doğum yeri olan bu köy, Hizbullah'ın kurulmasıyla birlikte örgütün ana üslerinden biri haline geldi. Fuat Şükür askeri eğitimini İran'da Tahran'daki İmam Hüseyin Üniversitesi'nde tamamladı. ABD istihbaratına göre o, 1994 yılında İran'dan gelen Stinger füzelerinin sevkiyatını idare etmek üzere Tahran'a gönderildi. Gelişmiş silahları o temin ediyordu. 2011'de Suriye İç Savaşı'nın patlak vermesiyle Hizbullah'ın en önemli bölgesi olan Güney Lübnan'daki askeri komutanıydı. Şükür 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri Kışlası'nın bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'ın 2013'te başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu. Ödül 5 milyon dolardı. 27 Temmuz'da işgal altındaki Golan Tepelerinde meydana gelen roket saldırısından sorumlu tutularak 30 Temmuz'da İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 4 sivil daha hayatını kaybetti ve 80 kişi yaralandı. Daha bir gün geçmemişti ki Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Devrim Muhafızları tarafından korunan bir bölgede Tahran'ın en güvenli yerinde şehit edildi. Hayatını Kudüs'e ve Filistin davasına adayan bir isim. Tahran'da İsrail tarafından şehit edildi. Hayatı boyunca Filistin'in bağımsızlığı için mücadele etti. Tutuklandı, sürgün edildi, defalarca suikaste uğradı. Haniye 1962'de Filistin'deki El Şati mülteci kampında dünyaya geldi. İsrail işgalinin sürdüğü Gazze'de Filistinliler nasıl yaşadıysa o da bu kampta yıllarca kaldı.
Çocukluğu Yasir Arafat liderliğindeki İsrail'e karşı yürütülen bağımsızlık mücadelesinin olduğu döneme denk geldi. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. İleride Hamas'ı birlikte kuracağı kadroyla burada tanıştı. 1989'da Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. İsrail zindanlarında kaldıktan sonra 1992'de Güney Lübnan'a sürgün edildi. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü. Bir dönem Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Fetih ve Hamas arasındaki arabuluculuk faaliyetlerinden İsrail'le yapılan esir takasına kadar tüm kritik görüşmelerde adını duyduk. Hamas'ın liderlerinden biri olarak sadece Filistin halkının değil, tüm İslam dünyasının direniş simgesi haline gelmişti. 2006'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından Filistin Başbakanı olarak atandı ancak bir yıl sonra Gazze'de yaşanan iç çatışma sonucu görevden alındı. Bu dönemde Haniye, Hamas'ın Gazze üzerindeki kontrolünü güçlendirdi. 2017'de ise Hamas Şura Konseyi tarafından Halit Meşel'in yerine Hamas'ın siyasi büro başkanı olarak seçildi. Ailesinden 60'a yakın kişi İsrail saldırılarında şehit oldu. Nisan ayında ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir saldırıda 3 oğlu ve 4 torunu şehit oldu. Tüm bunlara rağmen ailesinin Gazze'yi terk etmeyeceğini açıkladı. Hamas'ın lideri olarak yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görev teslim törenine katılmak için Tahran'a giden Haniye, törenin ardından Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında İsrail tarafından şehit edildi. Fuat Şükür suikastinin ardından Hizbullah'ın askeri kanadına onun yerine İbrahim Akil getirildi. Kod adı Tahsin olarak bilinen Akil, Hizbullah'ın askeri kanadının 2 numaralı ismi oldu. Medyadan uzak duran ve gizliliğe büyük önem veren bir komutan olarak bilinen Akil, aynı zamanda Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin bir üyesiydi. 2000 yılında İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi gibi birçok başarılı askeri operasyonun arkasındaki stratejik beyinlerden biri olarak tanınıyordu. Akil, Hizbullah'ın füze sistemi ve askeri teçhizatının gelişiminde önemli bir rol oynadı. Savunma ve saldırı stratejilerin gelişmesinde etkili oldu. Özellikle füze gücüyle konvansiyonel savaş arasında bir denge gözeten askeri bir yaklaşım benimsedi. ABD Dışişleri Bakanlığı 1983'te Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği bombalamasında rol aldığı iddiasıyla Akil hakkında bilgi sunanlara $7 milyon kadar ödül verileceğini duyurdu. Hizbullah'ın özel harekat gücü olan Rıdvan Birliği'nin komutanı olan İbrahim Akil, Beyrut'ta Dahiye bölgesinde İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail'in bir sonraki hedefi Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tı. 31 Ağustos 1960'da Beyrut'ta doğan Nasrallah, ailesinin iş nedeniyle taşındığı Burç Hamut bölgesinde büyüdü. 1975'te Lübnan'da iç savaş başladığında henüz 15 yaşındaydı ve ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine döndü. Orada Şii Emel hareketine katılarak siyasi kariyerine adım attı. Nasrallah, Irak ve İran'daki Şii okullarında dini eğitim aldıktan sonra Lübnan'a dönerek Emel hareketinin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü. 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi onun Hizbullah'a katılmasına neden oldu. Abbas Musevi'nin 1992'de bir İsrail suikastinde öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi. 2000 yılında Hizbullah'ın Güney Lübnan'ı İsrail işgalinden kurtarmasındaki rolü ve 2006'daki İsrail-Lübnan Savaşı'nda oynadığı stratejik liderlik ona büyük bir prestij kazandırdı. Orta Doğu'da geniş bir kesim 2006'daki savaşın galibi olarak Hizbullah'ı ve Nasrallah'ı gördü. Arap ve İslam dünyasında oldukça popüler bir isimdi. Ancak 2011'de Suriye İç Savaşı'nda Esad'ın yanında yer alması bu popülerliğini büyük oranda kaybettirdi. 2002'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Nasrallah tekrar gündeme geldi. Hizbullah'ın Filistin'e destek vermek amacıyla İsrail'e karşı Lübnan'ın güneyinde bir cephe açtığını duyurdu. Ancak Nasrallah, İsrail'le doğrudan bir savaşa girmeyi istemediğini de birçok kez vurguladı. Nasrallah 27 Eylül'de İsrail tarafından suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Onun yerine geçmesi beklenen bir isim olan Haşim Safiyüddin de 3 Ekim'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden isimlerdendi. Safiyüddin, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden gelen bir diğer isimdi. Nasrallah'ın anne tarafından kuzeni. 1964'te Güney Lübnan'ın Sur kenti yakınlarındaki bir köyde doğdu. İran'da Kum İlahiyat Okulu'nda eğitim gördü. 1994'te Nasrallah'ın çağrısıyla Kum'dan Beyrut'a döndü ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyi'ne başkan olarak atandı. İran'la yakın ilişkiler içindeydi.
Nasrallah'ın yanında günlük operasyonları ve mali işleri yönetiyordu. O da Hizbullah'ın diğer komutanları ve liderleri gibi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terörist ilan edildi. Haşim Safiyüddin'in kardeşi Abdullah Seyfettin, Hizbullah'ın Tahran'daki temsilcisiydi. Abdullah Seyfettin'in oğlu Rida'nın da Kasım Süleymani'nin kızıyla evli olduğunu biliyoruz. Son ismimiz ise Hamas'ın siyasi büro başkanı Yahya Sinvar. İsrail'le son ana kadar çatıştı. 16 Ekim'de işgalci İsrail'in saldırılarında şehit oldu. Sinvar 29 Ekim 1962'de Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus mülteci kampında dünyaya geldi. O da Haniye gibi El Mecd kökenliydi. Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İsrail tarafından ilk defa 1982 yılında tutuklandı. 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında gizli bir örgüt kurmak suçlamasıyla yeniden İsrail hapishanelerine kapatıldı. 3 yıl sonraki tutukluluğundaysa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Tam 23 yıl İsrail hapishanelerinde geçirdikten sonra Hamas'la 11 Ekim 2011'deki esir takası çerçevesinde serbest kaldı ve Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu. Hem Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının hem de Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd gücünün kurucularındandı. İsrail'in tünellerde izini bulamadığı Mossad'ın ölüm listesinde ilk sıralarda yer alan lider, 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanının bir numaralı sorumlusu olarak gösteriliyordu. 16 Ekim'de Gazze'nin güneyinde Mısır sınırına 1 kilometre yakınlıkta bulunan Refah bölgesinde şehit edildi. Öncelikle İsrail kendi gücünü ve askeri üstünlüğünü göstermek istiyor. Hamas kendi zaaflarından güç alarak İsrail'e karşı mücadele eden bir hareket. İsrail ile Hamas'ı mukayese ettiğimizde silah ve ateş gücü noktasında İsrail ile mukayese edilebilecek bir durum yok. Diğer taraftan Hizbullah'a döndüğümüzde Hizbullah Hamas'a göre durumu biraz daha iyi. Çünkü İsrail'in ablukası altında değil. Her ne kadar istihbarat ablukası altında olduğunu söyleyebiliriz. İstihbari noktada Hizbullah'ın bir zaaf gösterdiğini ben düşünüyorum. İkincisi sebep olarak bu hareketler lidersiz bırakma. Dolayısıyla yönsüz bırakma stratejisi izliyor diyebiliriz. Çünkü lider gittiğinde her hareket belli bir şekilde etkilenir. Diğer bir nokta da psikolojik bir savaş da yürüyor aslında. Bunu da görmemiz gerekiyor. Bunu bir İsrail psikolojik bir savaşa dönüştürmek istiyor. Zaten Batı'da kendisinin hamileri ve bedava taraftarları var. Yani Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Netanyahu'yu ayakta 40-50 kere alkışlayanları gözümüzün önüne getirelim. Buradaki tüm suikastlara baktığımızda bunların bu taraftan olan anlamı, şifresi aslında Yahya Sinvar'ın İHA'ya fırlattığı değneğinde gizli. Yani bir lider de olsa o lider, yani bir tank çatışmaya girmiş askerlerle. Daha sonra tank devreye girmiş, tank ateş etmiş. Tankın ateş etmesi esnasında yaralanmış, bir kolunu kaybetmiş. Bir koltuğa oturmuş. O koltukta yani tabii kafasında kefiye sarılı, onu da görmemiz gerekiyor. Gelen İHA'ya elindeki değneği fırlatıyor. Yani son ana kadar bu mücadeleyi bırakmak yok. Buradan bu çıkıyor. Dolayısıyla toplamda değerlendirecek olursak İsrail'in bu yani suikast planları ve yapmış olduğu suikastler aslında bir Pirus zaferi gibi görmek gerekiyor. Çünkü yani bir yerde savaşı eğer kazanmak istiyorsanız, İngilizce bir tabir var, boots on the ground diye. Yani postalların yere değmesi gerekir. Postallar yere değmedikçe zafer elde edemezsiniz. Nitekim Gazze'de yani tüm imkansızlıklarına rağmen Hamas ve diğer İzzettin Kassam Tugayları ya da diğer direniş örgütleri bir seneden bu tarafa İsrail'in tüm ateş gücüne rağmen direniyorlar. Dolayısıyla bunlar İsrail açısından bir Pürüz zaferidir ve İsrail şunu da garanti edemez. Yani birisini tasfiye ettiği zaman, şehit ettiği zaman onun yerine gelecek kişi belki daha kabiliyetli, daha kudretli birisi olabilir. Bunu da görmek gerekiyor. Burada psikolojik olarak başka bir noktaya da parmak basmak gerekirse, bu gibi hareketlerde aslında ölüme bir yakınlık, ölüme bir alışkanlık vardır. Yani ölürsek işte biteriz gibi bir anlayış da yoktur. Yani gerek Hamas tarafında gerek Hizbullah tarafında ölümü bir şehadet olarak algılarlar.
Zaten Sinvar'ın konuşmalarında da yani ben bir deve gibi yatağımda ölmektense şehit olmayı tercih ederim demişti. Dolayısıyla buna bir hazırlık da vardır. Öldürmekle bu kadrolar bitmez. Daha da güçlenir demek istiyorum. Buraya kadar saydığımız isimlerin en büyük ortak özelliği İsrail'in uzun süre peşinde olduğu ancak başarısız operasyonlarla elinden kaçırdığı isimler olmasıydı. İsrail'in Filistinlilere ve Tel Aviv karşıtlarına yönelik suikastleri 1970'lerde başladı. Hizbullah'ın komuta kademesinden Hamas'ın askeri ve siyasi alandaki en yetkili isimlerine, kara harekatlarında kendisine güvenmeyen ve batılı müttefiklerinden savaşı bölgeye yaymak için gerekli desteği göremeyen İsrail, en tepedeki isimleri hedef alarak hem Gazze'de işgali gölgelemek istedi, hem de İran ve vekil güçlerden gelecek saldırı ihtimallerini bertaraf etmek için suikast operasyonlarıyla bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştı. Özellikle Lübnan gibi siyasi istikrarsızlık ve iç savaş tehlikesinin olduğu bir ülkede liderlik düzeyindeki saldırıları bunu gösteriyor. Diğer yandan Netanyahu, İsrail'deki olası bir yeni seçime kendisini hazırlıyor. İçerikle ilgili yorumlarınızı ve görüşlerinizi merakla bekliyorum. Beğenip abone olursanız profilde çok daha farklı başlıklarla yeni dosyaları birlikte incelemeye devam edeceğiz. İçeriğin editörü olarak yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İsrail son bir yılda en tepedeki bu 9 isme suikast düzenledi. Ancak suikast stratejisi yüzünden büyük çıkmazda. Bu tabloda yer alan 9 isim direnişin en güçlü